Selamın aleyküm Allah dostları. Menkıbeler Kitabı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine zamanı ve mekanı aşan bir hikayeye yolculuk edeceğiz. Bu hikaye bir köyün kin ve nefret yüzünden ikiye ayrılmasını anlatıyor. Bugün dinleyeceğiniz menkıbe size tanıdık gelecek. Belki de hiç beklemediğiniz bir yerden dokunacak yüreğinize. Çünkü anlatacaklarımız sadece bir hikaye değil. Yürekten yüreğe bir yolculuk. Hazırsanız Menkıbeler kitabının yeni sayfası açılıyor. Ama öncesinde hikayelerin devam edebilmesi için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayınız. Kışın dondurucu bir gününde, bir ailenin dedesi, yaşadıkları soğuk ve sert iklimli bölgeyi terk etmeye karar verdi. Ailesi için hastalıklara yol açmayan, aç kalmayacakları daha ılıman ve güzel bir iklimde yaşamak istiyordu. Dede, ailesine huzurlu ve mutlu bir yaşam alanı arıyordu. Kışın sertliğinden ve hayatın sıkıntılarından uzak bir yer hayal ediyordu. Gerçekten de dede, iki eşini, oğullarını, kızlarını ve torunlarını topladı. Yanlarına bolca eşya aldılar ve güçlü atların sırtında yola koyuldular. Yolculuk zorluklarla doluydu. Şiddetli kar fırtınaları ilerlemelerini yavaşlattı. Dinlenmek ve kalan az miktardaki erzakla yetinmek için birçok kez durmak zorunda kaldılar. Torunlar yorulmuş ve sıkılmıştı. Dede onları cesaretlendirmek için varacakları yeni yerin güzellikleri hakkında hikayeler anlattı. Yolculuk tam 60 gün sürdü. Geçtikleri yollar engebeliydi. Ormanlar sık ve zorluydu. Çektikleri uzun çilelerden sonra Dede Tunaç Nehri'nin kıyısında durdu. Nehirden tatlı su akıyordu ve güneşin solgun ışıkları altında parlıyordu. Çevresi meyve ağaçları ile doluydu. O gün dede büyük ailesinin karşısına geçti ve heyecanla şöyle dedi: "İşte burada yaşayacağız, burada evlerimizi kuracağız ve burada hayatımıza devam edeceğiz." İki eşli ailelerde sıkça olduğu gibi, iki kadın arasında sorunlar baş gösterdi. Bazen bu kavgalar şiddete ve dövüşe kadar vardı. Bu çatışmalar dedeyi üzüyordu ve yükünü artırıyordu. Zamanla sorunlar çocuklara ve torunlara da sıçradı. İki grup oluştu. Her biri kendi annesini destekliyordu. Bu durum üzerine dede, evlerin arasından Tunaç Nehri geçecek şekilde iki eşi içinde ayrı ayrı ev inşa ettirdi. Dede, bu mesafenin çatışmaları azaltacağını umuyordu. İlk eş Mevhibe, yüzü ve huyu güzel, kalbi temiz bir kadındı. Kuması hakkında asla kötülük düşünmezdi. Ama her insan gibi onun da sabır ve tahammül sınırları vardı. Bu yüzden kumasının entrikaları bazen işe yarıyor ve Mevhibe'nin öfkesini tetikliyordu. Yine de Mevhibe, ailenin huzuru için sorunlardan kaçınmaya çalışıyordu. İkinci eşin adı Dilara idi. Güzeldi ama Mevhibe kadar değildi. Bu da onun kalbinde kıskançlık ateşini yakmıştı. Mevhibe'ye kin besliyor, fitne salarak ortalığı kızıştırıyordu. Söz taşıyor, çocukları birbirine karşı kışkırtıyordu. Evler tamamlandıktan sonra dede, bir hafta Mevhibe ve onun çocuklarıyla, bir haftada Dilara ve onun çocuklarıyla vakit geçiriyordu. Dede, iki aile arasında dengeyi korumak için büyük çaba harcıyordu. Herkese adil davrandığını söylüyor ve bunu göstermek için elinden geleni yapıyordu. Zamanla her eşin çocukları farklı meslekler edindi. Mevhibe'nin çocukları taşınmadan önce tarım ile ilgileniyorlardı. Yaptıkları işi burada devam ettirmeye karar verdiler. Zaten nehrin ayırdığı vadinin bu kısmı bereketliydi. Toprağa olan sevgilerine uygun, sade evler inşa ettiler. Çevresine güzel mahsuller ve ağaçlar ektiler. Zamanla yeşil tarlalar evlerinin etrafını sardı ve evleri bu vadinin tam ortasında kaldı. İşlerine özveriyle yaklaşıyor, ekili arazileri korumak için birbirleriyle işbirliği yapıyorlardı. Dilara'nın çocuklarının ise aklına,
kardeşlerinden daha üstün ve ayrıcalıklı olmaları gerektiği fikri yerleşmişti. Tarımın ötesinde, daha yüce bir meslek edinmeleri gerektiğine inanıyorlardı. Bu meslek onlara göre inşaatçılıktı. Ve vadinin bu kısmı Tunaç Nehri sayesinde, çömlek ve inşaat yapımına uygun, kil toprakları bakımından zengindi. Böylece Dilara'nın çocukları, inşaat işini öğrenmeye başladılar ve bu alanda başarılı oldular. Evlerini büyük bir ustalıkla ve titizlikle inşa ettiler. Sonuç olarak evleri, Mevhibe'nin çocuklarının evlerinden daha büyük ve daha güzel oldu. İnşaat mesleğini benimsediler ve bu alanda ün kazandılar. Her iki aileden gruplar zaman zaman çevredeki şehirlere seyahat eder, Sarı Vadi'nin çocukları yeni evler inşa eder. Yeşil Vadi'nin çocukları ise yetiştirdikleri mahsulleri satar. Sonra köye dönerlerdi. Yanlarında para ve değerli eşyalar getirir, elde ettikleri başarılarla övünürlerdi. Özellikle Dilara'nın çocuklarının yaptığı yolculuklar maceralarla doluydu. Uzak şehirlerde çalışırken büyük zorluklarla karşılaştılar. Tüccarlarla pazarlık yapmaktan, farklı ortamlarda inşaat yapmanın zorluklarını yaşamaya kadar. Ancak her seferinde başarıyla dönerlerdi ve bu, anneleri Dilara'nın gururunu daha da artırırdı. Her değerli hediye, onların üstünlüğünün ve konumlarının bir simgesi olurdu. Dilara, bu başarılarla kibirlenir ve bu kibri çocuklarına, torunlarına aşılar. Kalplerine üstünlük duygusunu yerleştirirdi. Bununla da yetinmez, onların zihnini ve kalbini Mevhibe'nin çocuklarına karşı hırs ile doldururdu. Dilara, çocuklarına ve torunlarına sürekli onların daha üstün ve büyük olduklarını telkin ederdi. Mevhibe'nin çocuklarını aşağılayarak, fakirliğe razı insanlar olarak anlatırdı. Oysa gerçek farklıydı. Evet, Mevhibe'nin çocukları çok zengin değillerdi ve son derece sade bir hayat sürüyorlardı. Ama Dilara'nın göz ardı ettiği şey, onların ruhen zengin olmalarıydı. Kalpleri huzur ve mutlulukla doluydu. Gönül rahatlığıyla yaşıyorlardı. Mevhibe'nin tüm çocukları, sevgi ve işbirliği içinde çalışıyor. Tarlaları ekiyor, mahsulleri topluyorlardı. Hayatları zorluklardan arınmış değildi. Ama bu zorlukları yardımlaşma ve inançla aşıyorlardı. Onlar, toprağın sadakatle çalışanlara karşılık verdiğine inanıyorlardı. Artan mahsulleri, köye özel olarak gelen tüccarlara satıyorlardı. Yeşil Vadi, her zaman verimliydi ve çevredeki tarlalar güzellikleriyle köyü süslüyordu. Dilara'nın aksine, Mevhibe çocuklarına kardeşleri hakkında hep iyi şeyler anlatırdı. Onlar iyi insanlar derdi. Sadece bizden ayrı yaşamayı tercih ediyorlar. Zamanla çocuklar büyüdü, dede ve eşleri yaşlandı. Her aile kendi yaşam tarzını benimsedi. Ancak zaman, Dilara'nın ve torunlarının kibirli ve küçümseyici tavırlarını değiştirmedi. Dede ve eşleri uzun bir ömrün ardından vefat etti. Köy büyüdü, nüfusu arttı ve zamanla tüccarların ve yolcuların uğrak noktası haline geldi. Ne yazık ki köy büyürken, Dilara'nın torunlarının Mevhibe'nin torunlarına duyduğu kin ve düşmanlık da büyüdü. Zamanla gerginlikler arttı, torunlar arasında sorunlar baş gösterdi. Her iki aileden aklı selim kişiler, durumu yatıştırmaya çalışsa da, bir gün çok önemsiz bir sebeple büyük bir olay yaşandı. Dilara'nın torunlarından küçük Salim, nehrin kenarında arkadaşlarıyla oynarken merakına yenik düştü. Uzakta görünen evlere ve ağaçlara doğru yürümeye başladı. Yürüdü, yürüdü ve sonunda Mevhibe'nin torunlarına ait bir tarlaya ulaştı. Burası köyün aşağı tarafında kalan Yeşil Vadi'ydi. Güneş batmak üzereydi. Tarlaların renkleri sıcak ve güzel tonlara bürünmüştü. Orada, yaşıtlarından biri olan Tuna ile karşılaştı. Tuna, ailesiyle birlikte tarlada oynuyordu. İyi kalpli ve merhamet ile yetişmiş olan Tuna, Salim'i hemen sıcaklıkla karşıladı. İkisi birlikte oynamaya başladılar.
Kahkahaları havayı doldurdu. Masum ve neşeli anlara gömüldüler. Bir süre sonra çocuklar, Tuna'nın anne babasının yanına yürüdüler. Aile, yabancı bir çocuğu görünce şaşırdı. Tuna'nın annesi hemen oğluna sordu. "Yanındaki bu güzel çocuk kim evladım?" Tuna cevapladı. "Bilmiyorum ama çok neşeli biri. Şimdiden arkadaş olduk ve birlikte çok güzel vakit geçirdik." Tuna'nın annesi gülümseyerek Salim'e yaklaştı ve sordu. "Baban nerede küçük çocuk?" Salim cevap vermedi. Kadın tekrar sordu. "Salim, evin nerede?" Bu kez Salim, nehrin diğer tarafını işaret etti. Tuna'nın anne ve babası, onun Dilara'nın soyundan geldiğini anladı. Burası köyün üst tarafı Sarı Vadi'ydi. Tuna'nın babası, Salim'i evine götürmeye karar verdi. Çocuğun içini rahatlatmak için evine kadar eşlik edeceğini söyledi. Oğluna ve eşine veda ederek küçük Salim'le birlikte yola koyuldu. Nehrin karşı tarafına yaklaştıklarında oranın sakinlerinden biri küçük Salim'i tanıdı. Ancak Tuna'nın babasını tanımadığı için "Şu adam çocuğu kaçırıyor" diye bağırdı. Bunu duyan köyün erkekleri toplandı. Hemen Tuna'nın babasına ve Salim'e doğru koştular. Adamlardan biri Salim'i kucaklayıp uzaklaştı. Diğerleri ise Tuna'nın babasını acımasızca dövmeye başladılar. Salim, birlikte güzel vakit geçirdiği bu iyi kalpli adamın dövülmesini şok içinde izliyordu. Küçük çocuk bağırarak onu savunmak istedi ama korkudan sesi boğazında düğümlendi. O akşam Tuna'nın babası köy meydanına kadar gelmeyi başardı. Ama gücü tükendiği için olduğu yerde yığıldı kaldı. Köylüler onu baygın halde buldu. Yüzü kan içindeydi. Vücudu morluklarla doluydu. İnsanlar etrafında toplandı, yüzlerinde öfke ve üzüntü belirdi. Adamı evine taşıdılar, köyün lokmanı onu muayene etti ve yaralarını sardı. Ertesi sabah, adam yavaş yavaş kendine geldi ve yaşadıklarını anlattı. Olayın tüm detaylarını aktardı. Sadece küçük Salim'e yardım etmeye çalıştığını söyledi. Bunun üzerine köyün büyüğü, iki adamla birlikte köyün yukarı tarafına yani Sarı Vadi'ye gitmeye karar verdi. Amacı, bu saldırının nedenini ve neden bu kadar düşmanca davranıldığını öğrenmekti. Yola çıktılar, köyün yukarı tarafına geçtiklerinde bu tarafın büyüğü ve 5 adamıyla karşılaştılar. Her iki taraf da ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Yolun ortasında buluştular ve bir toplantı düzenlediler. Uzun bir tartışma yaşandı. İki taraf, olayı kendi bakış açısıyla açıklamaya çalıştı. Nehrin aşağı tarafındaki köyün büyüğü, karşısında duran adamın, aslında aralarında dostluk ve sevgiye dair hiçbir anlaşmayı istemediğini fark etti. Yukarı tarafın büyüğü, aşağı tarafa duydukları nefretten dolayı tamamen ayrılmak istediklerini söyledi. Böylece benzer olayların tekrarlanmasını önlemek istiyorlardı. Onlara göre köyün aşağı tarafı hırsız ve çocuk kaçıranlardı. Tıpkı hep anlatılan hikayelerdeki gibi. Buna karşılık aşağı tarafın büyüğü bu düşüncelerin yanlış olduğunu anlatmaya çalıştı. Kendilerinin barışçıl insanlar olduğunu ve sadece huzur içinde yaşamak istediklerini vurguladı. Köyün yukarı tarafında kalan halkı ise çocuklarının güvenliğini istediklerini, özellikle Salim'in yaşadığı olaydan sonra sürekli endişe içinde olduklarını dile getirdi. Bu tür olayların tekrar etmemesi için garanti istiyorlardı. Sonunda taraflar, birbirlerinin işlerine mümkün olduğunca karışmamaya karar verdiler. Ancak düşmanca duygular tamamen ortadan kalkmadı. Taraflar, diğerine kuşkuyla bakmaya devam etti. Olayın boyutu köydeki sohbetlere hakim oldu. Bazı aileler, olayı abartılı biçimde anlatmaya başladı ve bu da durumu daha da karmaşık hale getirdi. Köy halkı yukarı tarafın ve aşağı tarafın büyükleri yüzünden baskı altında yaşamaya başladı. Herkesin içinde
Bir gün her şeyin düzeleceğine dair zayıf da olsa bir umut vardı. Ancak durum kötüleşince, yeniden taraflar karşı karşıya geldi. Salim'in dedesi şöyle dedi: "Köyün tam ortasından bir duvar inşa edeceğiz." Bastonunu uzattı ve Tuna'nın dedesinin karşısına bir çizgi çizdi. "Duvar tam buradan geçecek," dedi. Sarıvadi halkı, inşaatta usta oldukları için uzun bir duvar inşa etmeye başladılar. Duvar, nehir ortasından karşıdaki dağın ucuna kadar uzanıyordu. Öyle yüksekti ki, biri geçmek isterse ya dağın zirvesine tırmanmak ya da nehri aşmak zorundaydı. Duvarın iki ucuna nöbetçiler yerleştirildi. Sürekli planlar yapıyor, duvar örüyor ve Yeşil Vadi halkından kendilerini tamamen soyutluyorlardı. Karşı tarafın ölümcül bir hastalığı varmış gibi davranıyorlardı. Yeşil Vadi halkı ise uzaktan bu çılgınlığı izliyor, onlar için dua ediyordu. Karşılık vermeye niyetleri yoktu. Nefret, nefreti doğurdu ve böylece köy tam ortadan ayrılmış oldu. Nihayet, Sarı Vadi'nin halkı, güvenlik ve huzur hissine kavuştu. Yaklaşık bir hafta sonra, Tuna, anne ve babası ile her zamanki gibi tarlada birlikte çalışıyordu. Tuna'yı merakı yönlendiriyordu. Bazen babasına tohum türlerini ve nasıl ekildiğini soruyor. Bazen de yeşilliklerle dolu tarlada neşeyle oynuyordu. Tam o sırada, garip görünümlü yaşlı bir adam belirdi. Siyah bir ata binmişti. Sırtında bir çanta taşıyordu ve siyah deri bir şapka takıyordu. Yaşlı adam atını durdurdu. İnip dizginini bağladı ve Tuna'nın ailesine doğru yürüdü. Adam selam verdi. "Selamın aleyküm." Tuna'nın babası yanıtladı. Ve "Aleykümselam, buyurun kardeşim." Adam gülümsedi. "Ben bir garip yolcuyum. Sadece bir gecelik kalabileceğim bir yer arıyorum. Sabah ilk güneş ışığıyla yola çıkacağım," dedi. Tuna'nın babası hemen cevap verdi. "Hoş geldiniz. Ne demek, istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Buyurun, yemeğimize katılın." Adam, nazik karşılamaları için teşekkür etti ve Tuna'nın mütevazı ailesiyle birlikte sofraya oturdu. Yaşlı adam, uzun yolculuklarından bazı hikayeler anlatmaya başladı. Uzak diyarları ve yolculuklarında tanıştığı iyi insanları anlattı. Herkes onu ilgiyle dinliyordu. Hatta küçük Tuna bile oyununu bırakıp yanına geldi. Adamın sözlerinde hayatın bilgeliği ve deneyimi vardı. Yemekten sonra Tuna'nın annesi ona bir bardak ayran ikram etti. Yaşlı adam, "Kendimi ailemin yanındaymışım gibi hissediyorum," diyerek teşekkür etti. Sonrasında yaşlı adam, Tuna'nın babasının yanına oturdu ve sohbet etmeye başladılar. Tarlayı ve mahsulleri geliştirmek için neler yaptıklarını sordu. Tuna'nın babası, atalarından öğrendiklerini gururla anlattı. Çeşitli ürünleri nasıl yeniden ektiklerini açıkladı. Yaşlı adam, Tuna'nın babasının ailesine olan sevgisini ve işine duyduğu saygıyı övdü. Güneş batarken hep birlikte eve geldiler. Tuna'nın babası, misafiri için rahat bir yatak hazırladı. Akşam yemeğinden sonra yaşlı adam, Tuna'nın da ısrarı ile hikayeler anlatmaya devam etti. Ardından, ülke boyunca yaptığı uzun yolculukları ve maceralarını anlatmaya başladı. Tırmandığı dağları, geçtiği vadileri ve nehirleri anlattı. Ev halkı kulak kesilmiş hayretle yaşlı adamı dinliyordu. Özellikle de garip bir mağaradan bahsettiğinde, "Bu mağaranın iki girişi vardı," dedi. "Biri dağın eteğinden, diğeri zirvesinden. Hayatımda böyle bir şey görmedim." Sonra siyah paltosunun cebinden küçük bir kutu çıkardı. "Bu kutuyu mağaranın içinde buldum. Sıradan bir kutu değil." Kutuyu açtı ve içindeki altın sikkelerin ışıltısı herkesi büyüledi. Yaşlı adam gülümsedi. "Bu bir şey değil," dedi. Kutuyu boşalttı, kapattı, sonra tekrar açtı. Kutunun yeniden altın sikkeler ile dolu olduğunu gören ev halkı şaşkına döndü.
Gördüklerine inanamıyorlardı. Küçük Tuna hayretle sordu. "Bunu nasıl yaptın?" Yaşlı adam gülümsedi. "Bu kutu, henüz keşfedemediğim bir sır taşıyor. Allah'ın bir hikmeti. Umarım size de bereket getirir." Altın sikke dolu kutunun karşısında, Tuna ve ailesi hayretler içinde kaldı. Yaşlı adam, onların cömertliğine teşekkür etmek istedi. Kutuyu Tuna'nın ailesine hediye etti ve içtenlikle şöyle dedi: "Benim, kimsem yok. Yaşlandım ve ömrümün sonuna vardım. Bu dünyada bu kutuyu hak edecek biri varsa o da sizlersiniz. Kutuyu size armağan ediyorum. Umarım hayatınız hep huzur ve mutlulukla dolu olur." Tuna'nın ailesi bu değerli hediyeyi büyük bir sevinçle kabul ettiler. Sohbet, kahkaha ve güzel duygularla dolu bir akşamın ardından herkes uyumaya gitti. Sabahın erken saatlerinde yaşlı adam gitmek için izin istedi. Onlara bir kez daha misafirperverlikleri için teşekkür etti. Aile de hediye için teşekkür edip güvenli bir yolculuk dilediler. Yaşlı adam atına bindi. Kalbi bu güzel aile için dualarla doluydu. Bir süre ilerledikten sonra büyük duvarın önüne geldiğinde gözlerine inanamadı. Bu bölgeyi eskiden yemyeşil, açık bir alan olarak hatırlıyordu. Bu devasa duvarın varlığı onu şaşkına çevirdi. Duvarın kenarından yürüyerek bir uç noktasına ulaşmayı ve geçmeyi umdu. Daha yakın taraftaki uç noktaya doğru ilerlerken, tarlasında çalışan bir adam onu durdurdu. Çiftçi selam verdi. Yaşlı adam da sıcak bir gülümsemeyle karşılık verdi. Çiftçi, yaşlı adama nereye gittiğini sordu. Yaşlı adam, eskiden bu bölgeden kolayca geçtiğini, şimdi ise bu dev duvarla karşılaştığını söyledi. Duvarın neden yapıldığını ve ardındaki hikayeyi merak etti. Çiftçi, yaşlı adama tüm hikayeyi detaylarıyla anlattı. Duvarın sebebi, Tuna'nın babası ile küçük Salim arasında yaşanan olaydı. Yaşlı adam bu hikayeyi duyunca hem şaşkınlık hem de üzüntü hissetti. Misafir olduğu ve kutuyu hediye ettiği adamın, bu haksızlığa uğrayan kişi olduğunu fark etti. Yanlış anlaşılmanın kurbanı olduğunu öğrenince büyük bir üzüntü duydu. Çiftçiye teşekkür etti ve hızla duvarın ucuna doğru atını sürmeye başladı. Gece olmadan karşıya geçmeyi umuyordu. Ama aklı hala Tuna'nın ailesine yapılan haksızlıktaydı. 3 saatlik yolculuktan sonra duvarın ucuna ulaştı. Karşıya geçmek için dağa tırmanması gerektiğini fark etti. Uzun yolculuk onu yormuştu. Güneş batarken geceyi burada geçirmeye karar verdi. Atını bir ağaca bağladı. Küçük bir ateş yaktı ve derin bir uykuya daldı. Güçlü atı yanında nöbet tutar gibi bekliyordu. Sabahın ilk ışıklarıyla gözlerini açtı. Eşyalarını topladı, atına bindi ve dağın zirvesine doğru yola koyuldu. 2 saatlik bir yolculuktan sonra, atının hızı ve gücü sayesinde dağa tırmanıp karşı yamaca inmeyi başardı. Dağın eteğine yaklaştığında, orada bekleyen bir grup nöbetçiyle karşılaştı. Çiftçi ona bu nöbetçilerin varlığından bahsetmişti. Bu yüzden onları gördüğüne şaşırmadı. Yaşlı adam nöbetçilere selam verdi. İçlerinden biri öne çıktı ve sordu. "Sen de kimsin? Elini kolunu sallayarak köyümüze giremezsin." Yaşlı adam sakince cevap verdi. "Ben bir tüccarım. Ülkenin dört bir yanını dolaşıyorum. Tüm köyleri ziyaret eder, büyük tüccarlarla tanışırım. Bu köyde aradığımı bulabileceğimi düşündüm." Nöbetçilerin yüz ifadeleri değişti. Gözleri parladı. Yaşlı adamın tüccar olduğunu duyunca akıllarına hemen para geldi. Köylerinin bundan nasıl fayda sağlayabileceğini hayal ettiler. İçlerinden biri atına atladı ve yaşlı adama kendisini takip etmesini söyleyerek Sarı Vadi'ye doğru götürmeye başladı. Yol boyunca yaşlı adam, duvarın hikayesini bu nöbetçiden de dinlemek istedi. Ona dönüp şöyle dedi: "Bu duvarı görüyorum.
Yaşlı adam, duvarın hikayesini öğrenmek için sabırsızlanıyordu. Ancak nöbetçi, anlatmaya başlamadan önce Yeşil Vadide yaşayan insanlara hakaret etti. Onları, çocuk kaçıran barbarlar gibi ifade etti. Konuşması öfke ve önyargıyla doluydu. Oysa yaşlı adam, nöbetçinin söylediklerinin doğru olmadığını yaşayarak tecrübe etmişti. Yaşlı adamın yüzüne derin bir hüzün çöktü. Bu halini fark eden nöbetçi, "Yorgun musun?" diye sordu. Yaşlı adam, "Evet, dün gece çok soğuk ve yorucuydu." diye yanıtladı. Nöbetçi hemen, "Endişelenme, neredeyse geldik." dedi. Gerçekten de birkaç dakika içinde, yaşlı adam nöbetçi eşliğinde köyün meydanında bulunan meclise ulaştı. Köyün reisi, birkaç adamıyla birlikte hemen dışarı çıktı ve yaşlı adamı sıcak bir şekilde karşıladı. Onu evine davet etti. Birlikte oturup sohbet etmeyi teklif etti. Yaşlı adam kabul etti ve meclislerine katıldı. Orada, köyü tamamen çevreleyecek şekilde duvarı daha da uzatma planlarını dinledi. Köy halkı, komşularından gelebilecek tehlikeye karşı korumayı artırmanın öneminden bahsediyordu. Yaşlı adam onları dinledikçe, düşüncelerinin ne kadar kötü niyetli olduğunu fark etti ve derin bir rahatsızlık hissetti. Gözlerinde, korkunun nefrete dönüştüğünü gördü. Bu yüzden köy reisinden izin isteyerek ayrılmak istedi. Ancak reis, izin vermedi. "Dinlenmeden ve gücünü toplamadan seni bırakmayız." dedi. Yaşlı adam, yorgunluğu nedeniyle bu teklifi kabul etti. Her ne kadar, konuşmaları rahatsız edici olsa da, yardım etme isteklerinden dolayı minnettarlık duydu. Köy reisinin evine geldiklerinde, yaşlı adam için yemek hazırladılar ve misafir odasını düzenlediler. Yemek, taze ekmek, biraz kızarmış et ve mis gibi kokan sıcak bir çorbadan oluşuyordu. Yaşlı adam yemeğini yedi, Allah'a şükretti ve ev sahibine teşekkür ederek odasına geçti. Derin bir uykuya daldı. Yaklaşık 3 saat sonra uyandı. Oturma odasına çıktığında, içerideki adam sayısının 2 katına çıktığını gördü. Ortam canlıydı. Herkes yaşlı adamı sıcak bir şekilde karşılıyor. Onunla konuşmak için sabırsızlanıyordu. Kimileri yolculuklarını ve deneyimlerini sorarken, kimileri tüccar olarak yaptığı işi ve köye ne katabileceğini merak ediyordu. Yaşlı adam, gözlerinde hem açgözlülük hem merak gördü. Ama sabırlı olmaya karar verdi. Soruları sakin ve içtenlikle cevapladı. Konuşmalarına yardımlaşma ve nezaket değerlerini katarak anlatmaya çalıştı. Bu sırada, nöbetçilere söylediği tüccarlarla tanışma niyetinin, köyde kulaktan kulağa yayıldığını gördü. Köy reisi ayağa kalktı ve yüksek sesle şöyle dedi: "Herkes konuşacak ve teklifini sunacak. Ama şimdi lütfen dışarıda bekleyin. Misafirimiz her birinizi tek tek dinleyecek." Kapıdakiler sırayla içeri giriyor. Yaşlı adama ev yapımındaki ustalığını ve tasarımlarının güzelliğini anlatıyor. Sonra dışarı çıkıp kararını bekliyordu. Adamlar yeteneklerini sergilemek için büyük ilgi gösteriyordu. Ancak yaşlı adam, konuşmalarında birbirlerine yönelik imalar ve alayları görüyor ve bu da aralarındaki yoğun ve gergin rekabeti ortaya koyuyordu. Onları dinliyordu ama kalplerindeki kin ve kıskançlık onu rahatsız ediyordu. Zamanla bu kıskançlık ve nefretin aralarına kök saldığını fark etti. Hiçbiri diğerinin iyiliğini istemiyor. Hepsi birbirine kötülük besliyordu. Tüm görüşmelerin sonunda yaşlı adam kararını ertesi sabah açıklayacağını söyledi. Köy reisi, seçilecek ustanın kim olduğunu duyurmak için hazırlık yapmaya başladı. Reis, yaşlı adamı kardeşiyle anlaşma yapmaya ikna etmek için planlar kuruyordu. Gözünü karartmıştı. Diğer teklifleri tamamen görmezden gelmesini istiyor. Kendi kardeşini öve öve bitiremiyordu. Yaşlı adam, bu kötü ahlakın çocukken yüreklerine yerleştiğini anladı. Birbirlerinin arkasından bile iş çeviriyor,
kuyularını kazıyorlardı. Artık yaşlı adam, bu bölünmüş köy halkının hikayesini tüm detaylarıyla kavramıştı. Derin bir iç çekerek, köy reisinin kardeşiyle anlaşma yapması için gösterdiği ısrarlı çabaları dinlemeye devam etti. Ertesi sabah, köy reisi erkenden kalktı ve misafir odasının kapısını çaldı. Ancak içeriden ses gelmedi. Hemen odaya daldı ve her şeyin yerli yerinde olduğunu gördü. Reis hızla dışarı çıktı ve yaşlı adamı gören olup olmadığını sormak için köy meydanına doğru koştu. Meydana vardığında büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Kalabalığın arasına girince yaşlı adamın orada durduğunu ve köy halkına hikayeler anlattığını gördü. Atalarının yaşadığı pişmanlıkları, nefretten ve önyargıdan doğan acıları anlatıyordu. Yaşlı adam, büyük bir coşku ve kararlılıkla konuşuyordu. Nesillerin bilgeliğini ve deneyimlerini aktarmaya çalışıyor, insanları birleştiren şeylerin ayrıştıranlardan daha güçlü olduğunu vurguluyordu. Nefretin sadece acı ve pişmanlık getirdiğini söylüyordu. Ancak dinleyenlerin çoğu, yaşlı adamın söylediklerini anlamıyor. Yüzlerinde şaşkınlık ve ilgisizlik taşıyorlardı. Bazıları onun sözünü keserek, kendi görüşlerini dile getirmeye çalıştı. Bu görüşler, komşularına duydukları korkunun bir yansımasından başka bir şey değildi. Tartışma sürerken, kalabalığın içinden bir genç yüksek sesle sordu. Bu hikayelerin ne faydası var? Biz kendimizi tehlikeden koruyoruz. Önemli olan bu değil mi? Genç adamın sesi korkuyla karışık bir inat taşıyordu. Yaşlı adam derin bir nefes aldı ve şöyle yanıtladı. Hayatınızı korku üzerine kurarsanız, bu duvarın içinde mahkum olursunuz. Kin ve kıskançlık ruhu tüketir, kalbi bozar. Gerçek barış ve refah istiyorsanız, önce kendinizi düzeltmelisiniz. Ne var ki, bu sözler beklediği etkiyi yaratmadı. Sesler yükseldi, itirazlar ve inkarlar birbirine karıştı. Yaşlı adam sustu, sessizce kalabalığın donuk yüzlerine baktı. Tam o sırada köy reisi yanına geldi. Yaşananları görmezden gelerek sadece kendi çıkarına odaklandı. "Kusura bakma, seninle aynı saatte uyanamadım. Ne dersin, güzel bir kahvaltı yapalım mı?" dedi. Yaşlı adam, köy reisinin ne kadar yüzeysel ve bencilce davrandığını gördü. Çantasını aldı, reis ile birlikte eve yürüdü. Atına bindi, köy halkına veda etti. Onlara kısa süre içinde geri dönüp, kiminle anlaşma yapacağına karar vereceğini söyledi. Duvarın dağ eteğindeki ucuna vardığında, nöbetçilerle yeniden karşılaştı. Bu sefer yüzlerinde sıcak bir gülümseme vardı. Yaşlı adam, devasa duvarı seyrederken gözlerini kapattı. Derin bir nefes aldı ve düşüncelere daldı. Sonra gökyüzüne bakarak sessizce şöyle dedi. "Allah onları hidayete erdirsin, kalplerini iyileştirsin. Umarım birlik ve dayanışmanın, sevgi dolu bir hayatın değerini anlarlar." Ertesi sabah, köyde hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Köy halkı, hayatlarında ilk kez ortak bir felaketle karşı karşıya kaldı. İnsanlar, bir kadının korkunç çığlığıyla uyandı. Çığlık tüm köyü sarstı, korku dolu sesler havayı doldurdu. Herkes evlerinden dışarı fırladı ve karşılarında hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı. Garip ve ürkütücüydü. Köyün tam ortasında duran devasa duvar çatlamaya ve parçalanmaya başlamıştı. Sanki toprağın kendisi bu duvarın varlığını reddediyordu. Çatlaklarla birlikte, yer sarsıntısına benzer korkunç sesler yükseldi. Zelzele oluyor, insanlar kaçışıyordu. Sadece birkaç dakika içinde, köy halkı inanılmaz bir manzaraya tanıklık etti. Nefret ve kinle örülmüş, bölünmeyi derinleştiren o yüksek duvar, gözlerinin önünde devasa siyah bir yılana dönüştü. Yılan kulakları sağır eden sesle tıslıyor. Kırmızı gözleri öfke ile parlıyordu. Herkes dehşet içinde, bir sağa, bir sola kaçışıyor.
birbirlerini eziyordu. Bir süre sonra insanlar hayrete düştü. Çünkü yılan, nehrin yukarı tarafını yani Sarı Vadinin üstündeki gösterişli evleri birer birer yutmaya başlamıştı. Hiç durmadan, acımasızca ilerliyordu. Ama Yeşil Vadi'deki evlere hiç dokunmuyordu. Sanki aşağı tarafa özellikle dokunmuyordu. Bu sahne, halkta hem korku hem şaşkınlık uyandırdı. Bu panik dolu an karşısında, aniden bir adam belirdi. Büyük bir hızla yılana doğru koşuyordu. Koşuşu, olağanüstü bir cesaretin ifadesiydi. Hiç tereddüt etmeden, yılanın yakınındaki bir evin merdivenine tırmandı. Çatının kenarına çıktı, bir an halkın yüzüne baktı. Sanki korkmayın diyordu. Ardından büyük bir güçle yılana atladı. Herkes nefesini tuttu. Adam, yılanın vücuduna tutunmuştu. Yılan öfkeyle kıvranıyor, onu üzerinden atmaya çalışıyordu. O an adam kılıcını çıkardı. Kararlıydı, köyü bu beladan kurtaracaktı. Kritik bir anda, adam kılıcını havaya kaldırdı. Yılan birden durdu. Sanki görünmeyen bir güç onu hareketsiz kılmıştı. Herkes sessizce bekliyordu. Adam yılanın başına ulaştı ve kılıcını sapladı. Yılan şiddetle sarsıldı, adam yere düştü. Yılan acı içinde kıvranıyor, kendini yere vuruyordu. Birkaç saniye içinde yere yığıldı ve öldü. Vücudunun ağırlığıyla yer sarsıldı. Etrafa toz bulutu yayıldı. Bu, korkunç kabusun sonuydu. Yılan öldükten sonra halk hemen, cesur adamın yardımına koştu. Bu kişi Tuna'nın babasıydı. Köyün büyüğü hemen yanına geldi, düşüşten kaynaklanan yaralarını sardı. Tuna'nın babası acı içinde gülümsüyordu. Kazandığı zafer, çektiği acıyı unutturmuştu. Köyün üst tarafından bir adam, ona neden kendini tehlikeye attığını sordu. Tuna'nın babası şöyle yanıtladı. Acı çektiğinizi görünce sessiz kalamadım. Seyretmek bana yakışmaz. Bu sözler, yıllardır kin ve öfke ile büyütülmüş insanların yüreğine dokundu. Gördüler ki karşı taraftaki bu insanlar, ne kadar iyi kalpli ve güzel ahlaklılardı. Komşularına yaptıkları haksızlıkları ve zulmü düşündüler, pişmanlık kalplerine sızdı. Tuna'nın babasına saygı ve hayranlıkla bakıyorlardı. Artık anladılar ki bir evi var eden sadece taş ve toprak değil, içinde yaşayanların sevgisi, cömertliği ve birbirine olan bağlılığıydı. Nefret ve kin, sadece acı dolu bir hayat getiriyordu. İlk defa köy bölünmeden, erkekleri ve gençleri birlikte çalışarak devasa yılanı nehre sürüklediler. Sonunda onu nehre attılar. Nehrin suları onu uzaklara taşıdı. Herkes, suyun yılanı alıp götürmesini izledi. Sanki geçmişin nefret dolu izlerini alıp götürüyordu. Ardından, uğursuz duvarın bulunduğu yerde büyük bir kutlama düzenlediler. Devasa yılana karşı kazanılan zaferin ve aralarındaki nefret ile kin zincirlerinin kırılmasının şerefine, köyün üst tarafındaki tüm halk, Tuna'nın babasından içtenlikle özür diledi. Ona karşı duydukları kötü davranış ve geçmişte yaşanan anlaşmazlıklar için pişmanlıklarını dile getirdiler. Tuna'nın babası onları affetti ve köyün her köşesinde sevgi ve iyiliğin hakim olmasını diledi. Kutlama, güneş batana kadar sürdü. Ardından köyün aşağı tarafındaki halk, evlerini kaybeden Sarı Vadi halkını misafir etti. Şans eseri, Salim'in ailesi Tuna'nın ailesinin evinde kaldı. Böylece iki küçük dost yeniden buluştu. Birlikte oynadılar, yorulup gülümseyerek uykuya daldılar. Ve böylece ikiye bölünmüş köy nihayet birleşti. Artık herkesin sevgi ve mutluluk içinde yaşadığı tek bir köy vardı. Aralarında kardeşlik, yardımlaşma ve fedakarlık filizlenmişti. Nefretin ve kinin kökleri birlikte sökülmüştü. Bu birliktelik, gelecek nesiller için unutulmaz bir ders oldu. Ayrıca,
Halk birlikte çalışarak yılanın yıktığı evleri yeniden inşa etti. Bu süreçte Yeşil Vadi'den birçok kişi inşaat işini öğrendi. Sarı Vadi halkı da onlardan tarımın inceliklerini öğrendi. Yüksek dağın zirvesinden yaşlı adam atının üzerinde köyü izliyordu. Duvarı dev bir yılana dönüştürerek halkın bilincini uyandırmış, onlara birlik ve beraberliğin önemini öğretmişti. Çocukların oynayışını, büyüklerin el ele vererek geleceği inşa edişini izlerken gülümsedi. Ve böylece ikiye bölünmüş köyün hikayesi sona erdi. Rabbim bu vatanı bölmek isteyenlere, halkı kin ve nefrete sürükleyenlere fırsat vermesin inşallah.